Herkese günaydın arkadaşlar. Kosova'nın Prizren şehrindeyim. Priştine'ye gidiyoruz, başkente gidiyoruz. Şu anda hostelden çıkacağım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Vallahi bu hostelden ayrılmak istemiyordum ama Priştine'ye de gitmem gerekiyor. Benim çok az günlerim kaldı. En azından bir orayı da görelim. Ondan sonra ülkeden ayrılırız. Hazırım. Hadi çıkalım. Bir ev düşünün arkadaşlar. Burada doğduğunuzu düşünün ve sonra burayı işlettiğinizi düşünün. Annenizle dün konuştum, sohbet ettik biraz. Gelin gelmiş bu eve. Evet. Vay be, görüşmek üzere. Sağ olun, siz de teşekkürler. Annesi buraya gelin gelmiş. Düşünsenize ya. Abla burada doğmuş, büyümüş. Doğduğu ev orada. Yani mesela benim kaldığım odada kalıyorlarmış. Orada yatıyorlarmış. Yukarıda 2 tane oda var. O odaya gelin gelmiş mesela. Evin içerisinde geçmiş. Neyse arkadaşlar gidelim. Sabah sabah duygusallaşmayalım. Hayırlı sabahlar herkese bu arada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Enerjim yerinde. Dün akşam erken uyudum biraz. Kendime geldim vallahi ya. Soğuk. Bakın kar yağdı dün akşam. Dağlara kar yağdı arkadaşlar. Buradan görünür mü bilmiyorum ama ben şu anda net bir şekilde dağlardaki karları görüyorum, bembeyaz. Soğuk bir hava var. Yağmurlu havalar. Yani birkaç gündür hem yağmur yağıyor hem de böyle bir kuru bir hava var. Nasıl? Ya, ayaz var arkadaşlar. Bildiğiniz ayaz var. Ankara akşamlarını biliyorsunuz. Aynısı. Otogara giderken yolda bir tane börekçi buldum. Böyle bir börek yiyelim. Öyle devam edelim, kahvaltı yapalım. Dün akşam erken yemek yedim. Bir de erken uyudum. O yüzden biraz açım. Şöyle bir börekçi. Fiyatları göstereyim size. Bir tane börek 1.40 cent, yani 1,5 euro diyebiliriz. Fiyatlar bu şekilde. Ayran 20 cent, 30 cent yoğurt, 50 cent kola falan işte. Ben ıspanaklı ve peynirli istedim bu sefer. Şu anda çok sıcak. Evet evet. Ben YouTuber'ım, geziyorum. Siz buralı mısınız? Yok. Ya Türkiye'den buraya yeni yerleştik. Ha, siz yeni yerleştiniz. Neresinden geldiniz? Tekirdağ. Tekirdağ. Siz Tekirdağlısınız. Evet. Oradan buraya yerleştiniz. Ne zaman geldiniz? Eşim Aralık ayında geldi, biz Mart'ta geldik. Eşiniz buraya çalışmaya geldi önceden, bir baktı. Evet. Buraya yerleştiniz. Evet. İyi, hakkınıza hayırlısı. Ya. Nasıl, iyi mi peki? İyi ya, güzel yani. Memnunsunuz. Fiyatları falan iyi, memnunuz. Adaptasyon süreci nasıl geçti? İyi, oğlumuz okula başladık yeni. Çok güzel. Türkçe zaten var Türkçe'de. Zaten Evet. Türk'üz tabii. Evet evet. Bir de Arnavutça galiba öğretiyorlar. Evet. Doğru. Galiba. Kahvaltıya 90 lira ödedim arkadaşlar. 2 tane ayran içtim. İkinci ayranı da içtim. Bir tanesi yetmedi. Haydi otogara gidelim. Otogarı çok yakın arkadaşlar, yürüme mesafesinde. Yani 1 kilometre. 1 kilometre yürüyeceğim. Her saat başı Priştine'ye giden otobüsler var. Ve her saat başı Priştine'den gelen otobüsler var. Bilginiz olsun. Gidelim bakalım ne kadara götürecek Priştine'ye. Bir 5 euro falan olması gerekiyor. Ben geldiğimde 5 euro vermiştim. Herhalde dönüşte tekrardan 5 euro vereceğim. Düşünsenize, yola 5 euro veriyorum. Hostele 6 euro vereceğim. Merhaba. Priştine mi? Priştine. Evet, gidelim bakalım. Yetiştik. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Her yer boş. Sağ ol. Sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Benim anne tarafı Türkiye. Türkiye, anne baba tarafı. Anne tarafı Türkiye. Burada mı doğdun? Anne ne zaman geldi buraya? Yani eskilerden, yani göç. O zaman Osmanlı döneminden. Aynen, O taraftan, anladım. İsmin ne senin? Elber. Ben de Fuat. Kur'an'ın 79. ismi. Kur'an'da geçiyor. Ha, Kur'an'da geçiyor. Aynen. 79. ismi. Aynen. Elber. Aynen. Elber. Memnun oldum Video Elber. çekiyorsunuz. Ben buraları geziyorum böyle. Arkadaşlar bakın, abi fişleri böyle şey yapıyor. Ödemeleri alıyor. Size böyle bir fiş veriyor. Fişi kaybetmemeniz gerekiyor. Fişi kaybederseniz bir daha ister sizden. Bir daha para alır. Bilginize. Değil mi? Onu çok yaşadık. Yola çıktık biz. 2 saatlik bir yolumuz var. Priştine'ye gidiyoruz. Geldim, Priştine'deyim arkadaşlar. Hava kendini bozdu iyice. Çok kötü bir hava var. Hem rüzgarlı bir hava var hem de yağmur bekleniyor. Bugün %90 yağış gösteriyor normalde. Yani bir yarım saatte, 1 saatte başlar yağmaya. Çünkü
Hava rüzgarlı, çok soğuk. Hani tam böyle yağmur kar havası var. Ben kendimi hostele atacağım. Hostele yetişmeye çalışıyorum yağmur yağmadan. Çünkü sırılsıklam olurum. Islanmak istemiyorum. Çıkabilecek miyim, çıkamaz mıyım bilmiyorum dışarı. Hani muhtemelen bugün günü hostelde geçiririm. Videonun devamı belki yarın olur. Belki de hava eğer bozmazsa, yağmur yağmazsa dışarı çıkarım, devam ederiz geziye. Şehri gezmeye başlarız da bilmiyorum, hani hava kötü. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Güzel bir gün. Yağmurlu bir gün değil. Bir güneş açıyor, bir kapanıyor. Sizde sabah sahili sabahlar, akşam sahili akşamlar. Bu videoda sizlere gezilecek birkaç yer var. Onları göstereceğim. Priştine'de çok böyle gezilecek yer yok. Burası küçük İstanbul gibi düşünebilirsiniz. Böyle birkaç yer var gezebileceğiniz, cami, meydan vesaire, anıt var. Onları gezeceğiz, onları göstereceğim sizlere. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Videonun konusu dışına çıkabiliyoruz bazen. Bazen beklenmedik şeyler yaşayabiliyoruz. Bu videoda da merak ediyorum. Hostelden çıktım. Ben 4 gece kalacağım hostelde. 4 gece için 24 euro ödedim. Yani gecelik 6 euro ödedim. Güzel bir hostel. İşletme sahipleri Türk, Konyalılar. Onlar da 1,5-2 sene önce gelmişler buraya. Buraya taşınmışlar. Hostel işine girmişler. Ve hostel de çok geniş, çok büyük. Aşağısı var, yukarısı var, özel odaları var. 6 kişilik bir odadayım ben. Fakat benle beraber 3 kişi kalıyor. Rahat, güzel, ferah, mutfak ve oturma alanı, lobi gibi. Bir otelin lobisi gibi genişlikte büyük. Bir kahvaltı yapalım, bir şeyler yiyelim. Açım. Bir şeyler yedikten sonra başlarız Priştine gezimize. Şu an bir pazara geldik. Buranın herhalde yerel pazarı. Salaş bir pazara benziyor. Yani çok eski bir pazara benziyor. Buranın nere olduğunu, adını falan da bilmiyorum. Her yer zaten yürüme mesafesinde. Her yer birbirine çok yakın. Her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz burada. Ben şehri yürüyerek keşfedeceğim. Sağa solu yürüyerek gezip göreceğim. Sizlere anlatacağım. Buraya gelmişken bu pazarı da bir görelim, bir gezelim. Şuradan böyle soldan gireyim ben. Bakalım bu tarafta neler var. Sabah pazarı olması gerekiyor. Kosova'nın para birimi euro arkadaşlar. Zaten videonun başında bunu söylemişimdir. Ben dün geldim. Videoyu izliyorsunuz zaten, dün geldim. Yağmurlu diye çıkamadım. Yağmur yağdı dün. Hostele yerleştikten sonra çıkamadım. Yağmurlu havada biraz zor oluyor. Hem kamera ıslanıyor, mikrofon bozulabilir, kamera bozulabilir diye çıkamadım. Kosova'da genç nüfusu çok fazla, hareketli bir başkent. Öğrenci kesimi çok fazla. Burada genellikle üniversiteyi burada okuyorlar Kosovalılar. Hareketli bir başkent. Bakın tezgahta şeyler var. Fiyatlar yazıyor. Muzların kilosu 1 euro. Elma 1,5 euro. Kivi 2 euro. Armut 2 euro. Fiyatlar bu şekilde. Biraz karışık bir pazara benziyor ya. Kafam karıştı. Bir yerde böyle ceket falan, elbise satıyorlar. Bir yerde meyve var. Normalde benim bildiğim pazarlarda meyve ile kıyafet satıcıları bir arada olmuyor. Ama burada biraz daha karışık gibi geldi bana. Yolumda yürüyorum, adam no diyor. Ben geçiyorum sadece. Burası halka açık bir yer. Herkes videoda çekebilir, fotoğrafta çekebilir. Birazcık bit pazarı gibi. Bu taraf, şu anda bulunduğum taraf bit pazarı gibi. Kosova çok genç bir ülke arkadaşlar. 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti ve çok hızlı bir şekilde gelişti. Özellikle Priştine 2008'den sonra çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Kaçlık bu? 3,5 euro. Bir kolisi 3,5 euromuş yumurta. Bunlar köy yumurtası mı? Köy yumurtası böyle. Burada da var 3,5 euro. Kıyafet satıyorlar bu tarafta böyle. Çorap falan var. Burada da sigara satılıyor. Sigara fiyatına bir bakalım ya. Sigara içenlerini biliyorsun. Bu çok eski bir sigara, Prestige. Türkçe biliyor musun? Bu Prestige. Bunu biliyorsunuz zaten. Ben bunu çocukken 25 kuruşa falan alıyordum bir tanesini. Şöyle kent falan. Bunu soralım ya. Bunun kolisi ne kadar? Bu ne kadar abi? Kent mi? 31 euro bir tane. 31 euro. Komple. Bu çok eski abi. Biliyor musun bunu? Bu Türkiye'de çok eski vardı bu. Şimdi var mı bilmiyorum. Türkçe biliyorsunuz abi. Az biliyorsunuz. Hangisi daha pahalı sigaraları bilmiyorum ama hangisi en pahalı, en ucuz hangisi? Marlboro 4 en pahalı. Hangisi nerede? Marlboro. Kırmızı. Bu mu? Bu en pahalı mı? Ne kadar? 32 euro. En ucuz hangisi? En ucuz
20 euro. 20 euro. Ha, 20 eurodan başlıyor. 32 euroya çıkıyor. Sağ ol abi, kolay gelsin. Faleminderit abi. Bakın böyle sigara satıyorlar burada. Sigara içmiyorum, o yüzden en ucuzunu sordum, bir de en pahalısını sorduk. Ortalama işte siz ne içiyorsanız fiyatını ortalama şey yapabilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Prestij ya, ben Prestij'i biliyorum. Çocukken bakkallarda falan satıyorlardı. Gidip alıyordum şeye. Babama alıyordum, amcama falan alıyordum o dönem. Aha, vallahi bir yemek yeri buldum ya. Açım zaten. Pazarlarda fiyatlar çok daha uygun oluyor. Abi böyle yapıyor. Köfteler. Bu çok farklı bir şeye benziyor. Şuradaki hamburger eti gibi bu. Köfte o da, hamburger köftesi. Merhaba. 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 Köfte ne kadar köfte? 5 tane 2,5 euro. Ben 5 tane alabilir miyim? Tamam. 5 tane. Buraya oturayım, şuraya oturayım ya. 125 lira, 130 lira falan. Kahvaltıda köfte yiyeceğim. Kaç ay, ne kadar? 6 ay mı oldu? 6 ay oldu buradayım. 6 ay oldu. Altı ay Bayağı oldu. bir dolandın, şey yaptın. Dolandım geldim burada artık ekmeğimizi burada yiyeceğiz. Yok ben normalde aşçıyım ama nasip hostel oldu. Aşçısın abi. He, Çok alakartçıyım ben. süpermiş ya. Ya işte. Ne yapalım? yemekler yapıyorsun? İtalyan, Meksika, Türk, Osmanlı mutfağı. Bundan önce neredeydin? Bundan önce Avusturya'daydım. Avusturya'dan. Avusturya'dan. Oradan buraya geldin. Oradan buraya geldim. Vize çıkmayınca artık dedim gezeyim dedim. Hostel nereden çıktı? Ben hostelde kalıyordum. Devrediydi dedim ver alayım dedim. Allah Allah. Ne? Al gülüm ver gülüm. Aslen nerelisin Türkiye'den? Malatyalıyım. Malatyalı. Malatyalı. Eyvallah, memnun oldum. Malatyalıyım ama 40 yıldır Antalya'dayım. Güzel, memnun oldum abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Memnun oldum. Afiyet olsun. Sağ ol. Eyvallah abi. Eyvallah. Bu köfte burada meşhur o zaman ya. Bu buranın meşhur köftesi mi? Buraya geliyor musun hep yemeğe? Arada pazara çıktı mı geliyorum. Alışveriş yapıyorum. Ha, bu yarım gün mü? Yok her gün açık. Her gün açık. Pazar günü Ha, yarın. sadece pazar günü. Ha, güzel. Ucuz mu pazar? İyi ya. Domates 80 kuruş, salatalık 50 kuruş. Evet 80 cent falan. Yumurta 3 euro. 30 tane. Evet. 30'lu yumurta 3 euro. Doğru. Fatih Camisi'ne vardım. Burası Fatih Camisi. 15. yüzyılda inşa edilen bir cami. Hemen giriş kapısının üstünde bilgileri de yazıyor. 1460 bir şey yazıyordu. Bakalım hemen. 1460-1461 yılları arasında inşa edilmiş bir cami. Dönem dönem depremler ve savaşlardan dolayı zarar gören bir cami Fatih Camisi. Osmanlı döneminde yapılan bir cami. Gördüğünüz gibi TİKA tarafından yeni restore edilmiş. 2010-2013 yılları arasında restore edilmiş. Şöyle içerisini göstereyim size. Buraya giriş tamamen ücretsiz ve avlusunda da şey var. Şurada çay bahçesi var. Orada bir tane kafe var. Kafede oturup çay kahve içebiliyorsunuz aynı zamanda. İkinci kapıdan geçelim. Küçük bir cami. Küçük bir cami arkadaşlar. Küçük. Çok güzel de kokuyordu içerisi. İçerideki koku güzeldi. Parfüm artık ne sıktılarsa güzel kokuyordu içerisi. Ayakkabıyı giyeyim. Şöyle bir şadırvanı var ortasında. Caminin avlusunda bu şekilde. Burada da kafe, restoran olacak herhalde. Burada da oturup çay, kahve içebiliyorsunuz. Köfte biraz ağır geldi. Ayranla beraber içtim ama ayran da içtim. Bir çay içmek gerekiyor sanırım. Şöyle burada pizza var işte, kahvaltı var, hazır yemekler var. Fast food var, sandviç, hamburger vesaire var. Çay 80 cent. Bir tane çay istedim, bir çay içeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şöyle fiyatları göstereyim size. Ekranı durdurarak fiyatlara bakabilirsiniz detaylı. Yemek menüsünü de göstereyim. Pizza, kahvaltı, sandviç, hamburger, pasta vesaire var. Fiyatlar bu şekilde. İçecekler de var, soğuk içecekler. En ucuzu 1 Euro'dan başlıyor. Bu solumda da farklı bir yapı var, cami var. Ama ne camisi olduğunu bilmiyorum, internetim yok. O yüzden her geçtiğim yerin yanından şeye bakamıyorum, tarihine veya ismine bakamıyorum. Şu anda ben meydan anıtına gidiyorum. Bir tane New Bern anıtına gidiyorum. Oraya göstereceğim, meydanı göstereceğim sizlere. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Varsa düşünceleriniz yazarsanız çok mutlu olurum. Şu anda karşınızda Büyük İskender'in
heykelini görüyorsunuz. Bu heykeli Tiran'da da gördük, aynı heykel. Büyük İskender'e ait. Büyük İskender yani Skenderbeg meydanındaydı Tiran'daki. Yani bu meydanın adı tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle muhtemelen Skenderbeg meydanı olacak. Skenderbeg meydanı olması gerekiyor. 1405 ve 1468 yazıyor. İskender, Büyük İskender'e ait heykel at üzerinde. Savaşçı Tiran'da atlı savaşçı olarak anılıyordu halk arasında. Bir de Büyük İskender olarak da anılıyormuş. Burada da aynı şekilde aynı heykeli gördük. Bu meydanda da kafeler var, restoranlar var. Şurada da mağaza ve kafe var şu içeride. Burası küçük bir küçük bir AVM gibi sanırım. Bakın gördüğünüz gibi insanlar güneşin altında oturuyorlar, vakit geçiriyorlar. Abi kitap okuyor orada. Kağıt var elinde sanırım. Şu ileride de sağda solda ben kafeler görüyorum. Kafe, restoran var. Priştine'nin en hareketli bölgesindeyiz arkadaşlar. Burası üniversite öğrencilerin vakit geçirdiği, takıldığı bir yer, sosyalleştiği bir bölge. Buradan böyle başlıyor kafeler. Hatta şu baştan başlıyor kafeler. Böyle sona kadar gidiyor. Buraya araba girmiyor. Sadece yayalara açık bir bölge, sokak. Yürüyüş yapanlar var, okula gidip gelenler var. Oturup güneşin altında vakit geçirenler var. Güzel bir güneş var. Güneşin altında insan oturunca böyle bir mayışıyor ya. Uykusu geliyor insanın. Güzel bir hava var bugün. Dünkü havaya nazaran çok daha güzel bir hava var bugün. Allah'tan böyle bir hava var. Yoksa yağmur falan olsa gezemeyiz. Bu kalabalığı da göremezsiniz yağmurda. Güneş yüzünü gösterdi ve insanlar hemen dışarı atıyor kendilerini. Dışarıda vakit geçiriyorlar. Priştine'de günlük yaşam böyle. Şu anda New Bern anıtına doğru gidiyorum. Orada Priştine yazısı var. Onu göstereceğim sizlere. Böyle geçerken hediyelik eşya büfeleri var. Küçük küçük böyle büfeler açmışlar buraya. Büfeler yapmışlar. Buradaki insanlar hediyelik eşyalar satıyorlar. Bakın böyle çocuk kıyafetleri var bu şekilde. Yöresel kıyafetler sanırım. Bu Kosova'nın yöresel kıyafetleri olacak, eski döneme ait olan. Burada aynı şekilde magnetler var. Magnet alabiliyorsunuz. Şöyle boks eldivenleri var. Arnavutluk ve Kosova. Şu şekilde şeyler var. Şapkalar var. Merhaba. Bunun adı ne tam? 8 euro. Ha, 8 euro. Bu Arnavutluk. Bu Arnavutluk. Yes. Ha, bu Arnavutluk. Evet. Name Kosovo. Yo, bu. Şiponya. Please. Piliz diyorsunuz. Yes, Piliz diyorlar buna arkadaşlar bu şekilde. 8 8 euro. Ha, böyle görünüyor. 5000 year Yani- before the Christus. Ha, 1000 year before the Christus. 5000. 5000 yıl önce mi? 5000 yıl önceye aitmiş bu. Böyle. Before the Christus. Anladım. 800 euro bu böyle. Albanian hat. Fes. Arkadaşlar ben bunun adını unuttum. Buna şey mi diyoruz? Abinin dediği gibi fes mi diyoruz? Ben çözemedim. O kadar çok şey var ki böyle. Orta Asya'da kalpak var. Bilmem ne bileyim. Aklımda olarak şey kalmış, kalpak kalmış. Faleminderit abi. Burası hareketli bir meydan arkadaşlar. İnsanlar gelip burada takılıyor. Şu yukarıda da meydan var. Hep yürüyüş yolu. İnsanlar yürüyüş yapıyor, yürüyorlar orada sağda solda. Oturmak istediğinizde de bir sürü kafe var vallahi. Çok hareketli bir bölgeye geldik. Sanırım buraya yakın bir tane üniversite olacak. Tam konumu nerede bilmiyorum ama üniversite var burada. Üniversiteden dolayı buralar daha çok hareketli oluyormuş. Üniversiteliler geliyor buraya. Burada vakit geçiriyorlar. Genç nüfusu yaşlılara nazaran daha fazla. Genç nüfusu burada daha fazla yaşlılara göre. Ayrıca Kosova'da Amerika bayrağını görmemiz normal. Hani her yerde Amerika bayrağı var. Amerika bayrağının olmasını ben bir yerde okumuştum ama tam net hatırlamıyorum. Yani Amerika ile bir ilişkilerinden dolayı Amerika bayrakları çok var. Ben tam onu olayı bilmiyorum ama Bosna Hersek'te de aynı şekilde çok Amerikan bayrağı vardı. New Bern arkadaşlar, New Bern anıtı. Şu karşıya geçelim. Kosova'nın bağımsızlık sembolü haline gelen dev anıt New Bern bu şekilde. 2008 yılında Kosova bağımsızlığını ilan ettikten sonra bu devasa dev yazıyı buraya dikmişler. Ve bu dev yazı her yıl farklı renklere ve tasarımlara boyanıyor. Şu anda gördüğünüz bu yıl farklı bir tasarım ve rengi boyamışlar. Gerçekten çok büyükmüş. Hani şöyle yanına yaklaşayım, bu şekilde göstereyim size. Sadece R harfine bakın.
devasa bir yazı yazmışlar. Buraya gelen turistler, ziyaretçiler buradan fotoğraf çektirmeden dönmüyorlar. Ağaçlar çok güzel. Ağaçlar dikkatimi çekti. Rengarenk ağaç. Bakın böyle bu renkte yeşil, turuncu boyamışlar mı yoksa doğal hali mi böyle, ben anlayamadım şimdi. Muhtemelen boyamışlardır ya. Böyle bir renk olamaz yoksa. Bir de beyaz olsaydı daha da güzel olurmuş. Şu tarafa gidiyorum, sizlere Ulusal Kütüphane'yi göstereceğim. Buranın kütüphanesi çok meşhur. Dış görünümü, yapısı çok enteresan. İlginç bir yapıya sahip. Görülmesi gereken yerlerden birisi o. Ben orayı gördükten sonra biraz geleceğim. Burada güneşin altında oturmak istiyorum arkadaşlar. Böyle insanları falan, günlük yaşamı görmek istiyorum, izlemek istiyorum. Zaten sizleri de şu anda günlük yaşamı da gösteriyorum. Bazen sessiz kalmaya çalışıyorum. Böyle etraftaki sesleri, atmosferi hissedin diye. Umarım onu hissediyorsunuzdur, böyle benimle beraber geziyorsunuz aynı zamanda. Meydandan çok uzaklaşmadan, meydan arkada kalıyor. Hemen şu arka taraf meydan. Şöyle parkın içinden geçerek buraya ulaşabiliyorsunuz. Ulusal Kütüphanesi, Kosova'nın Ulusal Kütüphanesi. Bakın yapısı çok enteresan. Gerçekten fotoğraflarda ben gelmeden önce gördüm. Çok ilginç bir yapıymış. Dikkat çekici bir yapı. Kosova Ulusal Kütüphanesi modernist ve sıra dışı mimarisiyle sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünüyor. Böyle baktığınızda beton yapının üzerine saran metal kubbeler. İlk bakışta şaşırtıcı gelse de Kosova'nın kültürünün simgelerinden biri haline gelmiş durumda bu. İçeriye ücretsiz girebiliyormuşuz. Kütüphane, insanlar ders çalışıyor, kitap okuyor içeride. Sessiz, sakin. Eğer içeriye girebilirsek, açıksa sessiz bir şekilde salonu bir gezelim. Sizlere etrafı sessiz bir şekilde göstermek istiyorum. Şu an içeri ilk girdiğimde beni böyle küçük bir yer karşıladı. Burada o şekilde kitaplar var. Kitapları sergilemişler. Yukarıdan böyle görünüyor arkadaşlar. Daha çok böyle kapalı camların içinde kitaplar sergilemişler böyle bu şekilde. İçeride bir sessizlik hakimdi ama böyle daha çok şey bekliyordum. Benim Mısır'da, İskenderiye'de gördüğüm kütüphaneyi beklerdim. Öyle bir şey bekliyordum aslında ama öyle bir şey değil. Daha çok böyle eski tarihi kitapları sergilemişler gibi. Müze haline getirmişler. Okuma salonu vardır illa. İçeride kitap okuma, ders çalışma gibi salonlar, odalar vardır ama ben göremedim. Her odaya da girmek istemedim. Ne olduğunu bilmediğim için. Bir tane salonu gösterdim sizlere daha doğrusu. Salonun tasarımı benim çok dikkatimi çekti. Duvarlardaki tasarım çok ilginçti. Onu göstermek istedim sizlere. Onun dışında çok öyle bir şey yok. İçeride sizi böyle küçük bir şey karşılıyor. İşte küçük bir meydan yapmışlar. Yuvarlak şeklinde, çember şeklinde. Etrafında camlı raflarda, dolaplarda kitaplar sergilemişler. Ama en dikkat çeken tasarımı tabii ki dış tasarım. Ulusal Kütüphane'nin böyle saran metaller yapmış. Dikkat çekici bir tasarım olmuş. Hemen sol tarafta bir tane katedral kilise var. Arkamızda bir tane katedral var. Büyük bir katedral. En bilinen katedral burası. Çünkü her yer şu anda birbirine çok yakın. Kütüphaneye geliyorsunuz. Katedrali görüyorsunuz. Katedralin karşısında yürüdüğünüz zaman meydana çıkıyorsunuz. Meydanın sol tarafında yazı var. Burn yazısı var. Yukarı çıktığınızda eski çarşıya gidiyorsunuz. Osmanlı döneminden kalan cami ve yapıları görüyorsunuz. Şu anda daha çok modern binaların olduğu yerdeyiz. Priştine'deyiz. Yeni Priştine'deyiz. Üniversite meydanı, üniversite bulvarı diye geçiyor buralar. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim sizlere şu anda. Katedral şu anda tadilatta önü. Oraya girilmiyor. Hemen yanında böyle kafeler var. Bakın gördüğünüz neredeyse herkes üniversite öğrencisi. Burada bir şey gördüm öyle geçerken. Bakın burada 1 euroya kahve ya da şöyle bir şey var. Sanırım bu yaban mersini olacak o. Yaban mersini olması gerekiyor. Saatler var burada, ben bunu fark etmedim. Saat 7 ile 10 arasında bu geçerliymiş. 7 ile 10 arasında buraya gelirseniz baklava yiyebiliyorsunuz. O 3 tane parçadan da 1 euroya yiyebiliyorsunuz. Yaban mersini içeceği o. Bir de kahve veriyor yanında, bir de bir tane pasta, kek veriyor. 1 euro. Bu sadece sabahları, her gün sabahları geçerli. 7 ile 10 arasında. Yaklaşık
2 saattir şurada oturuyorum. Bakın şuradaki bankta oturuyorum. Güneş bulutların arkasına saklandı. Güneş böyle gidince hava çok soğuk oluyor. Ellerim donmaya başladı. Kalktım. Biraz yürüyeyim dedim. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. Zerre sıkılmadım otururken güneşin altında. Sağa solu izlemekten, insanlara bakmaktan. Çok kalabalık çünkü. Gördüğünüz üzere hala hareketli. 2 saat geçmesine rağmen hareketli. Sabah nasılsa şu anda aynı şekilde devam ediyor. Bu hareketliliğin sebebi dediğim gibi üniversite var burada yakında. İnsanlar sürekli gelip gidiyor. İşe gidip gelenler var. İşten çıkan var, işe giden var. Ve kafeler var. Kafelerde insanlar var, vakit geçiriyor. O yüzden biraz daha böyle hareketli oluyor. Asgari ücret 400 Euro'dan başlıyor. Onu söyleyeyim size. Hani iyi iş bulursanız bu böyle 600-700 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Mesela benim şaşırdığım şey oldu. Emekli maaşı 120 Euro mu ne öyle bir şey. 100 Euro falan alıyorlarmış. Mamuşa köyüne gitmiştim bir önceki videoda. Orada ben sormuştum. Çok şaşırmıştım. 100 Euro'ya maaş alıyorlar. 100 Euro emekli maaşı mı olur ya? Gerçekten insanlar 100 Euro'ya emekliler nasıl geçiniyor anlamıyorum. Onun dışında şöyle de bir şey söyleyeyim size. Buradaki yerel halkın %90'ı kendi evlerinde oturuyorlar. Yani kirada olan yerli halk yokmuş burada. Ben o bilgiye de ulaştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde günlük yaşam böyle. Sizlere bugün gezilecek yerleri gösterdim. Priştine'de pek çok gezilecek yer yok ama ben elimden geldiğince görülmesi gereken yerleri göstermeye çalıştım. Buraya gelen insanlar da buralarda takılıyorlar, buraları geziyorlar. Yine görmekte fayda var bence. Bir ülkeye gidiyorsak başkenti de görmek gerekiyor. Her ne kadar da çok bir şey olmasa da bence buranın gece hayatı çok hareketlidir. Yazın gece hayatını düşünemiyorum buranın. Meydana tekrardan geldim. İskender Bey, Büyük İskender'in heykeli. Şurada bir sahne kuruluyor. Gördüğünüz gibi Rahibe Teresa Meydanı olarak geçiyor burası. İlk geldiğimde bilmiyordum. Listede vardı ama bilmiyordum. İnternetim olmadığı için başka bir meydan zannediyordum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çok fazla uzatmayayım. Eğer sıktıysam hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Ben böyle biraz mayıştım otururken. Sabahtan beri geziyorum. Sizlere aslında hissettirmiyorum böyle gezerken. Bayağıdır geziyorum. Ama siz belki böyle 25-30 dakikalık videoyu izliyorsunuzdur. Yansıtmamaya çalışıyorum. Çok fazla uzatmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda market ve genel fiyatlara bakarız. Klasik yemek market fiyatlarına bakacağız. Bakalım market, yemek, içecek, dışarıdaki fiyatlar ne durumda hep beraber bir sonraki videoda göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.